Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Sizin için güzel bir tarif olacak bu. Umarım hepiniz çok beğeneceksiniz. Yumurtalı kabak kavurması. Özellikle öğrenciler ya da çalışan, vakti olmayan, hemen pratik şipşak yemek tarifi arayan arkadaşlara gerçekten çok faydalı ve lezzetli bir tarif olacak. Herkesin de çok severek, bayılarak yiyeceği bir yemek bu. Hadi buyurun geçelim yapılışına. Şimdi önce bir adet kuru soğanımızı yemeklik olarak doğruyoruz. Türk mutfağının olmazsa olmazı, ana bazı soğan, sarımsak, yağ ve salça arkadaşlar. Çok nadir yemekler hariç hepsi bu bazda hazırlanıyor. O yüzden önce soğanlarımızı keserek başlıyoruz. Yemeklik olarak minik doğruyorum. Kabaklarımı güzelce yıkadım. Dışlarını şöyle bir sürterek bıçağımla temizledim. Şimdi de kabaklarımı güzelce doğrayacağım. Bunun için ince dilimler haline getirdiğim kabakları biraz şöyle jülyen gibi ince uzun kesiyorum arkadaşlar. Göstermek istiyorum. Çok miniltmiyorum kabaklarımı. Jülyen keseceğiz. Son olarak da bir avuç dereotumu minik minik dilimliyorum ve doğrama işlemimi bitiriyorum. Ocağın başına geçeceğiz. Dereotu olmadan kabak düşünemiyorum arkadaşlar. Çok çok yakışan iki nimet birbirine. Her türlü kabak yemeğine mutlaka dereotu koyun arkadaşlar. Soğanlarımı tavaya aldım, altını açtım yüksek ateşte. Bir yemek kaşığı tereyağımı atıyorum. Bir 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı koyuyorum. Ve soğanlarımı güzelce tereyağımı eritip kavuracağım. Bir çay kaşığı da her zamanki gibi soğanlarımın üzerine tuz ilavesi yapıyorum. Soğanlarım biraz kavrulsun, diğer işlemlerimize devam edeceğiz. Soğanlarım yumuşadı, biraz sarardı. Bu kıvam yeterli. Şimdi kabaklarımı ilave edeceğim. Soğanlarımla kabaklarım birlikte kavrulmaya devam edecekler. Kabak biliyorsunuz sulu bir sebzedir. Önce biraz suyunu bırakacak. Sonra suyunu emdireceğim. Zaten çabuk da pişer. Kabaklarımız pişerken zaten olmak üzere biz de 4 adet yumurtayı kasemizin içerisine kırıyoruz. İsteğe bağlı yarım çay kaşığı kadar tuz, bir çay kaşığı paprika, yarım çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığına yakın, öyle daha doğrusu kaşığın ucuyla karabiber koyuyorum ve yumurtalarımı güzelce çırpıyorum. Şimdi bu az önce kesmiş olduğumuz dereotlarını da yumurtama ilave ediyorum. Çünkü son aşamada yemeğime katmak istiyorum. Biraz diri kalsınlar. İyice yumurtamı güzelce çırpıyorum. Ocağımızın başına geçip kabaklarımız yumuşadığında yumurtamızı ilave edeceğiz. Kabaklarımız çok güzel bir şekilde yumuşadı. Gördüğünüz gibi zaten ebat da kaybetti. Piştiğinde biraz hafif böyle ufalıyorlar, sünüyorlar. Oradan da piştiğini anlarsınız. Zaten kabak çok çabuk pişer. Hatta çiğ kabak salataları bile vardır. O yüzden çok fazla pişirmeye gerek yok. Şimdi bu karıştırdığımız yumurtayı kabağımın üzerine ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Omlet gibi yapmıyorum arkadaşlar. Karıştırarak yumurtayı güzelce pişirip tamamen birleştiriyorum.
Evet, yumurtam hazır. Şimdi servis edelim. 5 dakikada şipşak güzel yemeğimiz, yumurtalı kabak kavurmamız hazır. Yapılışı bu kadar kolay, şifası, lezzeti bomba olan bu güzel tarifi umarım siz de denersiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Eğer yorumlara yazarlarsa çok mutlu olurum arkadaşlar. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Abone ol butonunun yanındaki bildirim zilini açtığınız zaman paylaştığımız her tarif önce size bildirilir ve dolayısıyla günde milyonlarca tarif paylaşılan YouTube'da hiçbir tarifinizi kaçırmamış ve kaybetmemiş olursunuz. Aynı zamanda bizlere de destek olmuş olursunuz. Geçtiğimiz gün bir arkadaşım bana tariflerinizi çok beğeniyorum ve sizin kanalınıza abone olmak istiyorum ama ücretli mi diye çekiniyorum, ücretli mi diye sordu. Hayır arkadaşlar, kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Kanalıma abone olur ve bildirim zilini açarsanız, videolarımı da beğenirseniz bana destek olmuş oluyorsunuz zaten. Sizleri seviyorum. Bir sonraki güzel, sağlıklı tarifinizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.